Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı çiçekleri ile ilgili kısacık bir video paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yılbaşı çiçeklerinin şu an tam çiçek açma zamanı. Bu yüzden çiçekçilerde, marketlerde özellikle sık sık rastlıyoruz yılbaşı çiçeklerine. Her zaman bulunmadığı için ve özellikle görüntüsü de çok güzel olduğu için görünce hemen almak istiyoruz tabii. Ve aldığımızda bu güzel görünen tomurcuklarda dökülmeler meydana geliyor. Bununla ilgili de çok fazla soru aldım arkadaşlar. Niçin bu tomurcuklar dökülüyor diye. Instagram'dan özellikle çok fazla soru aldığım için hemen bu kısacık videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bakın şunu ben yeni aldım. Migros'tan aldım ben de. Rengi çok hoşuma gitmişti. Aslında benim geçen yıl bu renkten vardı ama maalesef kaybettim onu. Çürüme meydana geliyor arkadaşlar. Bu yılbaşı çiçekleri sulamaya hiç gelmiyor. Fazla sulama yaptığınızda maalesef köklerinde çürüme meydana geliyor. Bunu yeni aldım ama aldığımda tabii eve getirince fark ettim. Maalesef çünkü jelatinli olduğu için markette çok böyle inceleyemedim. Şu kökün mesela çürüdüğünü gördüm. Bakın şurada. Kökler çok fazla marketlerde çok fazla sulandığı için köklerde çürümeler meydana geliyor. Öncelikle bakın şunları ben tekrar buraya gömdüm. Yeniden olacağını düşünüyorum. Ayrıca şu işlemi de yaptım. Bakın size şunu göstereyim. Bu şekilde hemen köklenme sağlanabiliyor. Şöyle göstereyim. Bakın yosun kullandım. Bunu hemen 2-3 gün kadar önce diktim. Gördüğünüz köklenmeye başlamış. Çevrenizde yosun temin edebiliyorsanız veya Hindistan cevizi torfu bulabiliyorsanız ona hemen tekrardan böyle çürümüş olan yeri koparıp diktiğinizde bu şekilde gördüğünüz gibi filizler verecektir. Ya da bunları diyelim ki çoğaltmak istediniz. Bakın hemen şunu da göstereyim. Bakın şunu yine aynı şekilde suya da koyabilirsiniz ama bir su şuralara çok fazla temas ettiğinde çürüme meydana geliyor. Ama yosun çok iyi köklendiriyor. Şimdi bunları da yine yosuna koyacağım ve köklenmesi için burada biraz bekleteceğim arkadaşlar. Sonradan tekrar dikeceğim. Dediğim gibi toprağa da direkt dikerseniz olur ama çok fazla suladığınızda çürüme meydana gelir. Az suladığınızda da kurur. O yüzden yosun çok iyi. Daha önceden de sizlerle paylaşmıştım. Ben bunların çoğunu böyle dallarını kendim yosuna dikerek böyle köklendirerek çoğalttım. Şimdi tomurcukların neden döküldüğüne değinmek istiyorum arkadaşlar. Bakın bunun tamamen tomurcukları döküldü. Birkaç tane üzerinde böyle büyümüş olan tomurcukları vardı. Sadece onlar kaldı. Diğerleri hepsi döküldü. Bu dökülmenin sebebi ise sıcaklık farkı arkadaşlar. Sera ortamında büyüyor, yetişiyor bunlar. Sera ortamından sonra markete gidiyor. Bir farklılık yaşanıyor zaten bu aşamada. Daha sonra bunu evimize getirdiğimizde tekrar bir ortam değişikliği meydana geliyor. Bu çiçekleri serin yeri seviyor arkadaşlar. Böyle sıcak bir ortama aldığınızda maalesef tomurcuklarda özellikle sık sık yaşanır bu durum. Tomurcuklarda dökülmeler meydana gelir. Eski evinizde her zaman baktığınız bitki de meydana gelmez tabii ki. Sürekli aynı ortamda olduğu için ama yeni aldığınız bitkilerin birçoğunda bu durum söz konusudur. Ev ortamına hemen adapte olamaz. Buna tepki olarak da çiçeklerini dökmeyle tepki verir. Bakın üzerinde hala küçücük tomurcuklar görünüyor. Zamanla ortama alıştıklarında bu küçücük tomurcuklar da büyüyüp tekrardan çiçekler açacaktır. Ama dediğim gibi dikkat etmeniz gereken özellikle serin bir yerde bitkinize bakım yapmak. Ben bitkilerime balkonda bakıyorum. Özellikle yılbaşı çiçeklerine balkonda bakmanızı tavsiye ederim. Kapalı bir balkonunuz varsa kapalı bir balkonda muhafaza edebilirsiniz bitkilerinizi. Benim balkonum açık ama buranın iklimi biraz daha uygun olduğu için yılbaşı çiçekleri için uygun oluyor kapalı olmasa da. Siz de bu şekilde bakabilirsiniz. Dediğim gibi çevrenizde yosun bulabileceğiniz bir yer varsa bu yosunları da ormanda böyle ağaç diplerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Nemli kalan ağaç diplerinde özellikle yosunlar oluşuyor. Böyle karanlık kuzeye bakan ağaç diplerinde ormanlarda yosunlar oluşuyor kendiliğinde. O yosunları toplayıp böyle evinizde bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Her çiçeği çoğaltmada çok faydalı arkadaşlar. Menekşe olsun, yılbaşı çiçeği olsun. Yine orkideleri köklendirmede yosun çok avantajlı. Çevrenizde böyle gidip de böyle pikniğe falan gittiğinizde bulma imkanınız varsa gördüğünüz bir yerde yosunlardan birazcık alıp getirip evde kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ayrıca çiçekçilerde bulunuyor. Çiçekçilerde de yosun temin edebilirsiniz. Çoğaltmada özellikle çok avantajlı. Kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sulama konusuna da dikkat edin arkadaşlar. Çok fazla sulama yapmayın. Çünkü sulamadan kaynaklı olarak köklerde sık sık çürümeler meydana gelebilir. Toprak da önemli tabii ki. Toprak eğer suyu çok fazla içerisine hapsediyorsa maalesef bunun yüzünden köklerde çürümeler meydana gelebiliyor. Toprak seçimine de dikkat edin arkadaşlar. Ben hazır toprak almıştım. Ondan hiç memnun kalmadım maalesef. Sadece yılbaşı çiçeğim değil de birkaç tane böyle menekşemde de çürümeler meydana geldi. O yüzden ormandan böyle ağaç diplerinden veya kendi bahçemizdeki keçi boynuzu ağacının dibinden böyle toprak alıp onun çiçeklerinde kullanıyorum artık. Ona sadece ekleme olarak perlit veya
kokopit ekleyebiliyorum veya hazır torftan birazcık ekliyorum. Kullanabileceğiniz toprak karışımı ile ilgili de kısacık bir video var kanalımda arkadaşlar. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yılbaşı çiçekleri ile ilgili çok sorulan sorulara kısacık değinmeye çalıştım. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeniyle bana destek olabilirsiniz. Ayrıca sorularınız da varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yanıt vermeye çalışırım arkadaşlar. Beril'in Hünerleri YouTube kanalında başka bir videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.